Büyük çöller, kum fırtınaları, develer ve çöl kartalları. Böylesi zorlayıcı bir coğrafyada en önemli konu temiz suya erişim olsa gerek. Milattan önce 525 yılında Pers İmparatoru 1. Kambises savaşa gitti. Karşısında zorlu bir nehir vardı. Bu nehir çölün tam ortasından geçiyor ve etrafı oldukça verimliydi. Bu nehrin sahipleri Persleri topraklarında istemedi. Geçiş yollarını yaktı, nehire çürümüş hayvan derileri ve bozuk yiyecekler atarak zehirledi. Bir kahraman çıktı ve Nil'in sahiplerine Perslere karşı gizlenebilmeleri için bir malzeme sağladı. Firavunlar, mumyalar, hieroglifler ve piramitlerle özdeşleşmiş bir coğrafyaya gidiyoruz. Öncesinde küçük ama önemli bir ricam var. Modern Ordular serisini hazırlamak için çok çaba harcıyorum. GZT'ye abone olarak bize destek olabilirsiniz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Mısır'ı ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Ordu ekonomik ve sosyal hayatta oldukça aktif. Ekonominin dinamosu askeri endüstri. Ordu aynı zamanda ülkedeki bazı tarım ilaçları, eczacılık ve deterjanların üretimini sağlıyor. Ülke Arap Birliği'ne üye. Birliğe bağlı Sanayileşme Örgütü ve Savunma Askeri Üretim Bakanlığı'nın işletmeleri çeşitli tüketim mallarının üretimini yapıyor. Araba, ev aletleri ve tarımda sulama aletlerini örnek olarak gösterebiliriz. Bu durumda ülke içerisindeki farklı askeri yapılar arasında rekabete sebep oluyor. Bu üretim seferberliğini ise ordu kaynaklarıyla destekleyebiliyorlar. 1980'den günümüze kadar çıkartılan askeri kararnameler sayesinde askerler tarlalarda, akaryakıt istasyonlarında, yiyecek hizmetlerinde ve inşaat endüstrilerinde çalıştırılabiliyor. Bu durumda ülkeye ucuz, hatta ücretsiz işçi kaynağı sağlayarak üretimde öne çıkmasına sebep oluyor. Askeri şirketlerde çalışanların grev yapması yasak. Aksi durumda ilgili ordu mensubu askeri mahkemede yargılanıyor. 1991 yılında geçen bir kanunla birlikte askeri endüstrinin ürettiği ürünlere KDV uygulanmıyor. Orduda çalışan insan sayısı yaklaşık 5 milyon. Bu sayı oldukça yüksek. Sisi 2014'te göreve geldikten sonra ordunun ekonomideki etkisi daha da arttı. Ordu çelik ve çimento üretimini tek eline aldı. Balıkçılık sektöründe lider konuma geldi. Otelcilik, farmakolojik üretim ve akaryakıt alanlarındaki kapasitesini ilerletti. Alman uluslararası şirketlerle işbirlikleri yapılıyor. Örnek verelim. Mısır Elektrik Şirketi Siemens'le yaptığı ortak şalt sahası ve trafo inşaatları var. Queen marka makarnalar, Safi markalı maden suları ve Vataniyah adı verilen akaryakıt istasyonları ülkenin her yanında görülebiliyor. 2013 yılında Süveyş Kanal İdaresi, Port Said yönetimi ve İskenderiye limanlarının yönetiminde koramiral ve tuamiral rütbelerinde askerler vardı. Ordu, yatırım çekerek ve teknolojiye erişim sağlamak için sıklıkla yabancı ortaklarla etkileşime giriyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki bazı şirketler AFEA ile ortaklıklar kurarak Mısır'ın yeni idari başkenti gibi mega inşaat projelerine yoğun yatırım yaptı. Bir devlet savaş öncesi bir durumda olduğunda veya herhangi bir askeri, siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığında silahlı kuvvetlerin ekonomik verimliliği sorunu arka planda kaybolur. Çünkü o an için refleks olarak devlet önce hayatta kalmaya çalışır. Burada devlet mekanizmasını canlı bir birey gibi düşünebiliriz. 1952 devriminden sonra ordu, ülkenin yönetiminde Mursi dönemi hariç hep söz sahibi olmuş. Devlet başkanlarının hepsi ya asker kökenli ya da ordu ile arası bir şekilde iyi olan isimler. Ordunun yapısına geçelim. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve hava savunma kuvvetleri olarak dörde ayrılıyor. Kadınlar ve erkekler için askerlik uygulaması mevcut. 14 ay ve 36 ay hizmet süresi var. Yüksek öğrenim görenler için bu süre 14 ay, diğer hizmet gruplarına göre süre değişiyor. Başkomutan Abdülfettah Es-Sisi. O aynı zamanda devlet başkanı. Genelkurmay Başkanı ise Osama Asker. 2021 yılında göreve getirildi. Yaklaşık 450 bin aktif personeli var. Gayri safi yurt içi hasılasının %1.2'sini savunma alanında harcıyor. 2018'de bu rakam %1.4'tü. Heckler&Koch USP, Sig Sauer P226 tabancaları Mısır piyadelerinin kılıflarında yer alan tabancaların başında geliyor. Helman 920 veya eski adıyla Baretta 92 ise İtalya-Mısır ortak üretim olarak kullanılıyordu. Artık bu silahın üretimi Mısır Askeri Üretim Bakanlığı'nın iznine bağlandı. 4 tip ana muharebe tankı var. M1 Abrams, M60 Patton, T62 ve T55 kullanılıyor. Son iki modelin üretimi ve tedariği artık yapılmıyor. 1982-2015 arası büyük silah siparişleri yapıldı. 240 tane F-16 talep edildi. Bunların ücreti yaklaşık 2 milyar dolar. 1987'den bugüne kadar 1200 adet M1 Abrams tankı aldı. Bunların tanesi yaklaşık 3 milyon dolar. Kara kuvvetlerinin 5000'e yakın topçu unsuru var. M46-1M ve D30 tipi obüsler tercih edilmekte.
Swingfire modeli anti-tank füzesi Britanya menşeliyken günümüzde Mısır kendi kapasitesiyle bunu üretebiliyor. 20 adet fırkateyn ve korvete sahip. FREMM, Knox ve Oliver Hazard Perry modelindekiler tercih ediliyor. 8 adet taarruz denizaltı kullanılıyor. 2 adet Fransız yapımı helikopter taşıma kapasitesine sahip amfibik taarruz destek gemisi envanterdeki yerini alıyor. Bunlardan 4 tanesi Type 209 model Alman üretimi. 18.000 bahriyeli personel var. 300 adet Fransız, Rus ve ABD menşeli savaş uçağı hangarlarda. Mısır uçakları bir ABD F-16'sına göre yarı yarıya daha az sorti yapıyor. Bu uçaklardan taarruz için Alfa modeli kullanılıyor. Avcı uçağı olaraksa F-16, Mirage 2000, Rafale ve MiG-29M tercih ediliyor. Hava Savunma Kuvvetleri S-300, Patriot ve Iris-T sistemlerine aynı anda sahip. 75.000 havacı asker mevcut. Ayrıca Sovyet döneminden kalma Volga ve Buk da envanterde. Atak helikopterleri olarak K-52 Alligator, AH-64 Apache, MiL-M-17 operasyonlardaki yerini alıyor. Beechcraft 1900 ise deniz üstü havadan devriye uçağı olarak Mısır donanmasına destek veriyor. C-130 Herkül, C-295 ve Antonov 74 ise Mısır ordusunu havadan taşıyan uçaklar. Ordu farklı ülkelerden sayısız ekipman satın aldı ve yeni siparişlere devam ediyor. Ancak bunları opere edecek kalifiye askeri personel sorunu yaşanabilir. Mısır, bölgesel rakibi İsrail'le uzun yıllar süren çatışmaların ardından günümüzde iyi ilişkiler tesis etmiş durumda. Tabii burada bir Filistin davasından kesinlikle söz etmek gerekiyor. Sisi'nin iktidara gelişi ve onun öncesindeki iktidarın Filistin davasına bakışını tabii ki burada ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Onun çok önemli bir fark oluşturduğunu görmek gerekiyor. Yakın dönemde yine Refah kapısının kapatılıp açılması, tünellerle ilgili sürecin yönetiminin farklı bir şekilde olması da İsrail çıkarları doğrultusunda bir sürecin izlenmesi. 1967 yılında yaşanan 6 gün savaşı oldukça önemli. 1966 yılında Iraklı bir pilot Mossad'a angaja oldu. Para motivasyonuyla hareket eden Iraklı yüklü bir meblağ karşılığında kullandığı Sovyet jeti ile İsrail'e bir hayalet uçuş yaparak uçağını İsrail'e teslim etti. Bu, İsrail'e bir sene sonraki büyük askeri harekat için kritik bir katkı sağladı. Sovyet jetlerini Mossad'ın mühendis kadroları süratle incelediler ve tersine mühendislik imkanına kavuştular. Ayrıca o günlerde Mısır ordusunun askeri eğitimi yüksek olan birlikleri ve komuta kadrolarının önemli bir miktarı Yemen'deki iç savaşa müdahil olmak için yurt dışı görevindeydi. Savaşa çeyrek kalmıştı diyebiliriz. Mısır, Sovyetlerden aldığı istihbarata güvendi. İsrail'in erken ve baskın bir saldırı yaparak kendisini imha edeceğini düşünüyordu. Dönemin ABD Genelkurmay Başkanı, önümüzdeki 5 yıl içinde hiçbir Arap ittifakı askeri açıdan İsrail'le baş edemez demişti. Mayıs 1967'de Sina'da konuşlanmış Birleşmiş Milletler askerlerini ülkeden deport etti. Zırhlı tugaylarını İsrail sınırına doğru kaydırdı. Cemal Abdülnasır, İsrail'in güneydeki tek limanı olan Eilat'a giden Tiran Boğazı'nın tüm gemilere kapatıldığını duyurdu. Bunun üstüne İsrail tarafı da artık kılıçlarını bilemeye başlamıştı. Savaş kaçınılmaz gözüküyordu. Ürdün Kralı Hüseyin Arap İttifakı'na katıldı. Mısır'ın hava kuvvetlerinde 450 adet uçak vardı. Bu sayı İsrail'in 2 katından bile fazla. İsrail'in planı savaşta hava üstünlüğünü ele almaktı. Çünkü çöl bölgesinde hava desteğine sahip olmayan kara unsurları etkili bir şekilde savaşamaz ve kolayca avlanabilir. 5 Haziran 1967 yılında İsrail düğmeye bastı. Odak operasyonu başladı. 200'e yakın uçak eş zamanlı olarak havalandı. Mısır'ın 10 hava üssü de hedef tahtasındaydı. Mossad'ın faaliyetleri sonucunda Mısır'ın kaç adet uçağının olduğu bilgisi ve bu uçakların konumları İsrail Hava Kuvvetleri'ne servis edildi. Önce Akdeniz'e doğru uçuşa geçildi. Sonra uçaklar denizden bir avuç su alabilecek mesafeye kadar irtifa azalttı. 50 metre yüksekliğe kadar inen İsrailli pilotlar Mısır'ın zaten zayıf olan hava radarlarını alt etti. Pistler bombalandı. Uçaklar kullanılamaz hale getirildi. İsrail savaştan önce de planının parçası olarak bir süredir uçaklara hızlı yakıt ikmali çalışmalarını sürdürüyordu. Hedefleri vuruyor, sonra üslere dönüp yakıtlarını tazeledikten sonra tekrar saldırıya geçiyordu. 19 kayba karşılık 300 Mısır uçağı yok edildi. Hava desteğini tamamen kaybeden Mısır askerleri İsrailler için kolay hedef haline geldi. Mısırlılar geri çekilirken 10.000'e yakın kayıp verdi. Mısır bu savaşı istihbarat zafiyeti ve İsrail'e kaybettikleri psikolojik üstünlük sebebiyle kaybetmişti. 1967'de İsrail'e karşı kötü bir mağlubiyet alan Mısır'ı durumu toparlamak ve kaybettiği toprakları geri kazanmak istiyordu.
1967'de İsrail'den sert bir darbe yiyerek 6 günde Sina Yarımadası'nı kaybeden ve tüm ekonomisi felç olan Mısır, uluslararası kamuoyunun araya girmesiyle biraz toparlamıştı. Ancak İsrail olan öfke hiçbir zaman dinmedi. Su kaynakları bakımından fakir olan İsrail ihtiyacını Ürdün Nehri ve Taberiye Gölü'nden karşılamak istiyordu. İsrail'i tanımayan Arap ülkeleri bir araya gelerek Ürdün Nehri'nin su yatağını değiştirmek istedi. Bunun üstüne Suriye, Ürdün Nehri'nin kendi topraklarından geçen kısımlarında hemen büyük havzalı baraj inşaatlarına başladı. İsrail, Suriye'ye sayısız bombardıman yaptı. Sınırın iki tarafında çiftçilik yapan insanlar saldırıya uğradı. Mısır ve Suriye orduları bir araya gelerek İsrail'i baskın bir saldırıyla etkisiz hale getirmek istemişti. Mısır Sina'yı, Suriye Golan Tepelerini geri almak istiyordu. Savaş başladı. Mısır Sina'daki İsrail unsurlarına vurmaya başladı. Büyük ölçüde de başarılı oldu. Uçaklarını etkili bir şekilde kullandı. İsrail Mısır uçaklarından 8'ini düşürdü. İsrail'in vurduğu uçaklardan birinin pilotu Cumhurbaşkanı Sedat'ın kardeşi Atıf Sedat'tı. Hava bombardımanı sırasında uçağa isabet aldı ve düştü. Hayatını kaybetti. Savaş 19 günde tamamlandı. İsrail 1967'de olduğu gibi Mossad ve askeri istihbarat yapısı Aman'a önem vermiş, ordusunu istihbari açıdan beslemişti. Mısır'ın savaş hazırlıklarını ve saldırı planlarını önceden öğrendi. Bu, İsrail'in savaşa daha iyi hazırlanmasına ve savunma pozisyonlarını güçlendirmesine olanak tanıdı. Ordusunu hızla mobilize edebildi ve cepheye taşıyabildi. Bu, Mısır'ın sürpriz saldırısını etkisizleştirmek için İsrail'e zaman kazandırdı. 1967'de ele geçirdiği Sina'da kurduğu kaliteli tahkimat sebebiyle Mısır ordusu etkili bir ilerleyiş gösteremedi. Hava kuvvetlerini etkileyici kullandı. Mısır ve Suriye uçakları ve hava üsleri savaşın ilk 36 saatinde hızlıca vuruldu. Bu, Mısır'ın birliklerinin hava destek unsuru olmaksızın çarpışmasına sebep oldu. Mısır, uzun süreli bir savaş için gerekli lojistik destek ve tedarikler konusunda eksikti. Mısırlı kuvvetlerin yakıt ve mühimmat eksikliği nedeniyle ilerlemesi kısıtlandı. ABD, İsrail'e askeri ve lojistik destek sağlamış, Sovyetler Birliği ise Mısır ve Suriye'ye destek vermişti. Savaşın uluslararası bir boyut kazanmasına ve tarafların diplomasi ve askeri baskılara maruz kalmasına yol açılmıştı. Mısır savaşı sahada kaybetti ama masada kazandı. Çünkü ABD ve Sovyetler Birliği'ni devreye sokabildi ve ateşkes anlaşması imzalandı. İsrail, Kahire'ye çok az kala durduruldu. Eşref Mervan, İsrail istihbaratının güvenini kazanıp çift taraflı ajanlık yaparak Yom Kipur, bir diğer adıyla 1973 Mısır-İsrail Savaşı'nın zeminini hazırladı. Savaşın vaktini belirledi. İsrail'i ters köşe yapıp Mısır'ın çok arzuladığı Sina Yarımadası'nı geri kazanmasını sağladı. Ve bir yandan savaşın bitip Mısır ile İsrail'in uzun süreli barış dönemine girmesinde pay sahibi oldu. Bu savaşı kaybettikten 5 yıl sonra Mısır, İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti oldu. Mısır'ın Orta Doğu'daki diğer aktörlerle bazen gerilen, bazen çok pozitif seyreden ilişkileri vardı. Örneğin İsrail. Çok uzun süre çarpıştılar. Bazen Mısır kazandı, bazen İsrail kazandı vesaire. Ama sorum özelinde şu olacak. Mısır'ın Orta Doğu'daki diğer aktörlerle, Suudi Arabistan, İran ve İsrail tabii başta olmak üzere, askeri ilişkilerde artık nasıl bir denge kuruyor hocam? Yani bu ilişkilerin bölgesel denge üzerindeki, uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri nelerdir? Tırnak içinde kullanmak istiyorum bu ifadeyi. Arap Baharı çok önemli bir faktör. Bazen Arap Kışı ifadesi de kullanılır. Burada güdülenmiş olan halk hareketleri olduğunu biz görürüz ve sonrasında Mısır'da çok ciddi bir iktidar değişikliğini görmüştük. Ülke sınır koruma yapılanmasına ve terörle mücadele organizasyonunu geliştirdi. Çünkü bu sebepten dolayı tekfiri terör örgütleri kuruldu ve şekil değiştirdi. Bir örnek vermemiz gerekirse Libya'nın doğu bölgesinden ve Sina'dan Mısır topraklarına DAEŞ terör örgütü mensuplarının geçmemesi için geniş güvenlik önlemleri alındı. Ve tabii bu bölgeyi konuştuğumuz zaman Mısır'da çok önemli bir bölge var. O bölgede çok ciddi bir terör faaliyeti olduğu söyleniyor. O bölgenin terör örgütleri için bir vaha olarak görülmesi Mısır'ın da kendi iç güvenliğini sağlamak açısından bu ülkelerle işbirliğini tercih etmesinde önemli bir faktör. Bu bölge çöl arazisine sahip. Bu sebepten dolayı tam hakimiyet kurmak zor olsa bile Mısır bu konu hakkında ülkesi içinde tekfiri yapılanma istemediği için sert bir tutum takındı. Bu dönemlerde topraklarında kanlı terör saldırılarına maruz kaldı. Bazı örnekler vermek istiyorum. Arish kentindeki Ravza Camii'ne DAEŞ'in saldırması sonucu 305 kişi hayatını kaybetti.
Sina'dan topraklarına terör yapılanmalarının uzanmasına izin vermeyen Mısır bu bölgede yeni askeri üsler kurdu. Terk edilmiş bazı çöl noktalarını askeri üsse çevirdi. DAEŞ sadece Mısırlı Müslümanları değil, aynı zamanda ülkede yer alan Kıpti Hristiyan vatandaşları da hedef aldı. Tanta'daki Margiris Kıpti Kilisesi'ne yapılan saldırı sonucunda 44 Hristiyan Mısırlı vefat etti. Bundan birkaç saat sonra da İskenderiye'deki St. Mark's Kıpti Ortodoks Katedrali'nde bir intihar bombacısı 14 kişiyi öldürdü. DAEŞ'e göre bu saldırıların sebebi Hristiyanlara yönetimle işbirliği içinde olup Sisi'yi desteklemesiydi. Terör örgütü Süveyş'i güvensiz hale getirerek Mısır'ın kanaldan aldığı gelire büyük darbe vurmak istiyordu. Ve yine belki burada hatırlamamız gereken çok önemli bir sahne de var. Özellikle bu Sisi'nin iktidara gelişiyle beraber Suudi Arabistan'ın Çin'le petrolü dolar üzerinden değil, yuan üzerinden satış yapacağına dair anlaşma yaptığını ilan ettikten sonra bir anda biz Suudi prenslerin kaçırıldığını gördük ve o noktada Trump, dönemin Amerikan Başkanı Trump, Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Suud Kralı'nın bir küre etrafında ellerinde kılıçla verdikleri o poz çok gündeme geldi, dünya siyasetine oturdu diyebiliriz. Bölgesel rakibi Etiyopya ile olan gerginliklerinden de bahsedelim. Mısır, Etiyopya ve Sudan 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor. Nil sularının yaklaşık %80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece %3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı. Afrika kıtasının en büyük hidroelektrik santralini Nil Nehri üzerinde inşa eden Etiyopya bu projeyi tamamladı. Barajın doldurulması Etiyopya ve Mısır arasında gerginliklere sebep oluyor. Etiyopya'nın bu baraja ve Nil'e önem vermesinin sebebi elektrik üretiminin %90'ını hidroelektrik santrallerinden karşılıyor olmasıdır. Tek bir enerji kaynağına yüksek bağımlılık oranında olunması Etiyopya'nın dezavantajı olarak görülüyor. Bu, Mısır'ın tarım politikalarına ve ürün verimliliğine büyük darbe vurdu. Çünkü Nil'den faydalandığı temiz suyun miktarı azaldı. Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor. Etiyopya ve Sudan'ın barajlarını doldurmak istemeleri, Aswan Barajı'ndan elde edilen elektriğin miktarında da azalma gösteriyor. Çünkü bu barajlar çok büyük miktarda su tutma ihtiyacı duyuyor. Etiyopya, Nil Nehri'nin kendi topraklarından doğmasını zaman zaman diğer ülkeler üzerinde baskı unsuru olarak kullanabiliyor. 2021 yılında 4 su yön değiştirme çıkışının 3'ünü kapatmaya karar vermesiyle Sudan'da belediyelere su temin eden pompa istasyonlarında ve sulama sistemlerinde aksaklıklar yaşanmıştı. Mısır kuruluşundan itibaren küresel aktörlerle yakın temasını sürdürdü. Bölgesel aktör olarak Orta Doğu'daki krizlerde girişimler yaptığı, arabuluculuklar yaptığı bir takım faaliyetler olmuştu. Örnek vermek gerekirse İsrail-Filistin sorununa arabuluculuk girişimleri olmuştu geçmiş tarihlerde ve yakın tarihlerde de aynı zamanda. Bunun haricinde Türkiye ile ilişkiler normalleştirilmeden önce Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden bir boru hattı projesi vardı. Yani bölgedeki dinamiklere dahil olmak isteyen bir Mısır vardı. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir hocam? Mısır ve Rusya arasındaki ilişkiyi Soğuk Savaş döneminden başlatabiliriz. 1952'de Abdülnasır'ın göreve gelmesiyle ilişkiler süratle tesis edildi. 1955'te Çekoslovakya ile yapılan Büyük Silah Ticareti Anlaşması ve Süveyş kanalının millileştirilmesi hamlesi sırasında Sovyetlerin desteğini hisseden Abdülnasır, Batı'nın karşısında boy gösterebiliyordu. 1955 ve 1972 yılları arasında Mısır'ın envanterine kattığı silahların büyük çoğunluğu Sovyetler Birliği üretimiydi. Cemal Abdülnasır 1970'te öldü. Selefi Enver Sedat'ın göreve başlaması ise Sovyetler ve Mısır arasında yeni bir dönemi başlatıyordu. 27 Mayıs 1971'de imzalanan Mısır-Sovyet Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ilişkileri pekiştirdi. Ama Enver Sedat'ın asıl politikası çok farklı olacaktı. Temmuz 1972'de Sovyet askeri danışmanları ani bir kararla sınır dışı edildi. Ekim 1973'te Yom Kippur Savaşı'ndan sonra Mısır, uzun vadede bu kavgayı sürdüremeyeceğini düşünerek Batı kampındaki ülkelerle temas kurdu. Yakın dönemde de Türkiye ile Mısır arasında ilişkilerin çok daha iyiye gittiğini gördük. Yine deprem döneminde Mısır'dan çok önemli bir diplomatik atak geldi. Türkiye de buna karşılık verdi. Dolayısıyla Mısır'ın savunma kapasitesinin geliştirilmesinde Amerika Birleşik Devletleri tarihsel olarak bu zamana kadar etkin iken şu anda bir
rol değişimi söz konusu. Çin ve Rusya'nın bu alanı doldurma girişimi söz konusu ve Afrika'da yakın dönemde ortaya çıkan, Sahel bölgesinde ortaya çıkan o hareketlenme de işte arkasında Rus etkisinden bahsedilir. Yine bunun önemli unsurlarından bir tanesidir, önemli göstergelerinden bir tanesidir. Ancak Türkiye gibi ülkeler de bölgesel olarak etkilerini artıran bir strateji izledikleri için Mısır dahil olmak üzere ilişkilerini geliştirme yönünde adım atıyorlar. ABD ile 1967'de kesilen diplomatik ilişkiler 1973 yılının Kasım ayında yeniden kuruldu. Sonrasında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Kürt diplomat Kissinger arabuluculuk yaparak 1975 Eylül'de Sina II Anlaşması'nı imzalattırdı. Bunun üstüne İsrail askerleri Sina'dan çekildi. Enver Sedat bunun üstüne jest olarak Kudüs'ü 1977 yılında ziyaret etti. Savaşmış iki ülkenin devlet başkanlarının Kudüs'te buluşması yeni bir barış sürecini başlattı. ABD aktif arabuluculuk yaptı. Dönemin ABD Başkanı Carter, Mısır ve İsrail liderlerini ülkesine davet etti. 1978'de Camp David Anlaşması imzalandı. Sonrasında ise 1979 yılında Washington'da Barış Anlaşması'na imza atıldı. ABD, Mısır'la İsrail'i barıştırmak için ekonomik gücünü etkili kullandı. 1974-1979 arasında ABD'den Mısır'a yapılan askeri yardım miktarı yükseldi. Başlangıçta 20 milyon dolar olan tutar, 1979'da 2,5 milyar dolara çıktı. 5 yılda yaklaşık %1250 kat artış gösterdi. Sedat'ın politik değişikliğiyle Mısır, ABD kampına yaklaşmaya devam etti. Sovyetlerden gelen destek minimuma düştü. Bir örnek verelim. 1981 yılında Mısır ordusunun kullandığı tankların %96'sı Sovyet üretimiydi. 1990 yılında bu durum değişti. Sovyet ürünlerinin oranı %51'e düştü. ABD tankları ise %49 oldu. Sisi göreve geldikten sonra da Rusya ve Mısır arasındaki ilişkiler pozitif seyretmeye devam etti. Ancak dikkat çeken bir nokta var. Sisi döneminde ülkenin silah ithalatı çok fazla artış gösterdi. %212'lik artış önemli bir miktar. Tabii Mısır'ın jeostratejik konumu da önemli. Süveyş kanalı dünya deniz ticaretinin hali hazırda çok önemli bir miktarını üstlendiği için ve bir anlamda Afrika'nın kuzey kapısı olduğu için ve hem Orta Doğu'yu hem Afrika'yı birbirine bağlantı noktasında konumlanmasıyla birlikte tabiri caizse o dönemde hangi aktör bir şekilde dünya siyasetinde bir etki yaratmak istiyorsa Mısır'la ilişkilerini geliştirme yönünde bir strateji izlemiştir. 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin Mısır'ı ziyaret etti. Bu ziyarette AK-47 veya Kalaşnikov adıyla bildiğimiz tüfeği hediye etmişti. Bunun Rusya ve Mısır arasındaki ticaretin kesilmeyeceğine yönelik bir mesaj olarak yorumlanması mümkün. Ayrıca S-300 hava savunma sistemlerinin geliştirilmiş hali olan Ante-2000 model HSS alarak hava savunma kapasitesini daha da ileriye taşıdı. MiG-29 ve Su-35 alınması için de anlaşmalar yapıldı. ABD ile yaşanan bağımlılık durumu değiştirilmek isteniyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın dönemde değişen bir yönelimi var. Bunu Orta Doğu siyasetinde çok net bir şekilde görüyoruz. Artık İsrail'in güvenliğinin sağlanması ve ona karşı işte İran gibi ülkelerin hedef tahtasına koyulması yerine Asya Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya karşıtı bir strateji izlenmesiyle birlikte Orta Doğu'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Dostluk Köprüsü 2020 adını verdikleri deniz tatbikatıyla bu durum daha da pekişti. Bunun son örneğini belki şu şekilde verebiliriz. Yakın dönemde Tahıl Koridoru Anlaşması yapıldıktan hemen sonra Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un ilk ziyareti Afrika'ya olmuştur ve ilk ülke olarak da Mısır'ı tercih etmiştir. Mısır sadece Rusya'dan değil Fransa'dan da askeri ekipmanlar ithal etti. Rafale model savaş uçağı da aldı. Bu durumda ABD'nin Mısır'daki etkisi azaldı sanılmasına rağmen kritik alanlarda artarak devam etmiştir. Tabii Mısır'ı tarihsel olarak düşündüğümüz zaman bir Nasır döneminin ayrıştığını görüyoruz ama ondan sonraki süreçte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yönelik politikasında askeri ve mali yardımlar karşılığında İsrail'in güvenliğinin sağlanması yönünde bir dış politikanın desteklenmesi
politikasının izlendiği ülkelerin en başında geliyor diyebiliriz. Örnek verelim. ABD Mısır'a çok sayıda F-16 satmıştır. Ama bu uçaklara monte edilecek AIM-120 AMRAAM füzelerini vermeyerek Mısır'ı zor durumda bırakabilmiştir. Aynı zamanda Batı ülkeleri de kendileriyle değil ama farklı aktörlerle de ilişkilerini geliştirmeye çalışan bir Mısır gördükleri noktada çok ciddi Mısır'ın konumuyla ilgili sorgulamalara gitti diyebiliriz. Eskisine nazaran görece Mısır'ın bu ara buluculukta öncelikle düşünülen ülkelerden bir tanesi olma pozisyonu eskisi kadar yok diyebiliriz. Suudi Arabistan, Ürdün ve Çin gibi ülkelerle de temasını kesmiyor. Ancak bazı zamanlarda Batı kampı Mısır'a tepkisini gösteriyor. Süveyş kanalının özellikle bu Çin'in tek kuşak tek yol girişiminde yeni bir deniz ticaret hattı oluşturmada çok önemli rol oynaması, o Evergreen'in hikayesi yine bu noktada önem taşıyor. Bir anda o yolun kapanmasıyla beraber inanılmaz bir gelir kaybı ve inanılmaz bir lojistik tedarik zincirinde kırılma oluşmuştu. Şimdi bu riskleri gördüğümüz zaman Mısır'ın belli noktalarda da bir tarafa doğru eğiliminin artırılması için bu tür krizlerle de tırnak içinde yine kullanmak istiyorum, yönlendirilmeye çalışıldığı ifadesi de kullanılıyor. Dediğim gibi yeni aktörlerle ilişkiler geliştirmeye başladıkça özellikle Batı dünyası tarafından bu rolü daha sorgulanır oldu. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Mısır ordusunu analiz ettik. Bir sonraki bölümde hangi orduyu görmek istediğiniz ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Büyük çöller, kum fırtınaları, develer ve çöl kartalları. Böylesi zorlayıcı bir coğrafyada en önemli konu temiz suya erişim olsa gerek. M.Ö. 525 yılında Pers İmparatoru 1. Kambises savaşa gitti. Karşısında zorlu bir nehir vardı. Bu nehir